Evet Menel, 1 milyon abone olduk. Kanala başladığımızda sen bekardın, artık anne oldun. Evet. Önceki anne olmak nasıl bir his? Nasıl gidiyor çalışan anne olmak? İşi özlemiş misin? Biraz ondan bahsedelim. Öncelikle anne olmak harika bir his. İyi ki anne olmuşum. Şu anda bile bunu söylerken oğlumu özledim. Çalışan anne olmak evet zor, biraz yorucu. Ama sonunda yine oğluna kavuşmak varsa eğlenceli de oluyor tabii ki. Çünkü onun beni gördüğündeki o mutluluğu, yüzündeki gülümsemesi şu anda beni hayata bağlayan şey olabilir. Hatta eve dönme sebebim, koşa koşa eve dönme sebebim. Bir senedir falan klinikte yoktun annelik sürecinde. İşe de yeni başladın. Peki işi özlemiş misin? Özlemişim ya. Ya bir de şöyle bir şey oldu. O kadar uzun bir süre evdeydim ki tekrardan işe adapte olmak benim için çok zordu. Konuşmayı unuttuğumu düşündüm bir ara. Hatta abime şey diyorum. Abi ben iki cümleyi bir araya getiremiyorum diyorum. Şu anda bile benim için konuşmak çok zor. Bir de senin kendi kanalın vardı. Evet. Artık ona da devam edemiyorsun. Evet. Ya tabii hamilelik sürecinde ki özellikle hormonlardan dolayı mı ben çok zorlandım. Sürekli mide bulantısı, hamileler beni anlayacaktır. Bu sebepten bir ara vermek zorunda kalmıştım. Bu beni çok üzdü. Devam etmeyi düşünüyor musun peki? Devam etmeyi düşünüyorum. O gerekli motivasyonu bulduğum zaman hatta belki de bebeğimle birlikte döneceğim inşallah. Şimdi tabii aradan çok zaman geçti. Yüzlerce video yayınladık. Peki senin hiç unutamadığın ya da böyle favori videom dediğin bir video var mı bu video? Favori videom, bir ara bir tane videomuz bir anda patladı. Ve bunun için bizi İtalya'dan her yerden aramaya başladılar. Videolarımızı paylaşmışlardı yabancı sayfalarda. O dönemde çok popüler olduğumuzu hissetmiştim. O Hangi zaman video anladım. olduğunu hatırlıyor musun? Kızgın saldıran kedi videosu. İstanbul videosu. Ha, İstanbul. Zaten elimi öyle bir çizdi ki hala izi şuramda duruyor. O zaman dedim biz galiba bu işi yaptık. Oluyor, bir yerlere gelecek bu YouTube kanalı. Peki son olarak bizi izleyen şu an 1 milyon abonemize ne söylemek istersin? Biz bu anı çok bekledik. Sürekli yani ilk 100 bin olduğumuzda acaba 1 milyon olabilecek miyiz demiştik. Tabii bu arada ilk bir tane abonemiz olduğunda da acaba 100 bin olabilecek miyiz demiştik ki ben önceden yayın açıyordum. Yayındakiler bilir. Biz 100 bin abone plaketimizi bile almadık. Ve 100 bin abone plaketi geldiğinde kargo şirketi bize ulaştı. Bir kargo geldi size dediler. Abim de üzerine kapattı. Ben yurt dışından bir kargo beklemiyorum ki yalandır deyip biz önemsemedik onu. Sonra düşündük ki bizim bir plaketimiz gelecekti. Meğerse kargo da o kargoymuş. Yoksa 100 bin plaketimizden olacaktık az kalsın. Bunu da bize yayında hatırlattılar. Şimdi 1 milyonuncu plaketimizi de sabırsızlıkla bekliyorum. Onu böyle bir sımsıkı sarılacağım. Çok isterdim kendi kanalımda da 100 bin plaketi alayım diye ama kısmet olmadı. Bir de şöyle sorayım soruyu o zaman. Seni seven abonelere, özellikle senin için yorum yapan abonelere ne söylemek istersin? Söylemek isterim. Bizi izlemekten vazgeçmeyin. Onun haricinde benim kanalımı da izleyin tabii ki. Bakın burada yorum atıyorsunuz ama benim kanalıma abone olmuyorsunuz, onun farkındayım. Ama biz gerçekten büyük bir aileyiz. Her zaman attığınız yorumları okuyorum bu arada. O kadar güzel içten yorumlar yazıyorsunuz ki artık sizin isimlerinizi bile tek tek ezberledik. Kim ne yorum yapar, kim ne yazmıştır. Şimdi ben yorum yaptığınızda hemen çeviriye de bakıyorum. Özellikle yabancı arkadaşlar yorum attığı zaman. Hani ne yazacaklarını o kadar çok bekliyoruz ki birbirimizi siz bilmiyorsunuz ama biz sizi tanıyoruz, öyle söyleyeyim. Evet Kudret, bir senedir Menel yoktu. Annelik sürecinde işe gelmiyordu. Şimdi işe tekrar başladı, artık sen de her akşam buraya geliyorsun artık Menel'i almaya. Bu işe başlama olayı nasıl etkiledi seni? Ya öncelikle şöyle, biz sabah evden çıkarken, beraber çıkıyoruz evden. Evden çıkarken sanki şehir değiştirecekmişçesine taşınıyoruz. Öyle bir maceramız var buraya gelirken. Sonra onu buraya bıraktıktan sonra ben kendim işe geçiyorum. Akşam da tekrar oğlumu alıp kliniğe geliyorum. Klinikte de bazen yoğunluk oluyor. Bazen telefonlara bakabiliyorum. Tugay Hoca destek istiyor, ona yardımcı olabiliyorum. Burada da aktif olarak çalışıyorum yani oğlumla beraber. Burada işçi olarak çalışabiliyoruz bazen. Güzel oluyor. Sen de kanalın düzenli izleyicilerinden birisin. Mesela en çok unutamadığın, en sevdiğin video hangisi? Tabii ki yani İstanbul. İstanbul videosu gerçekten inanılmaz video. Yani ben izlediğim zaman bir ürktüm yani. Dedim ki bu nasıl bir meslek dedim ilk önce. Bu ne kadar zor şartlar altında yapılıyor bazı şeyler dedim ve buraya geldiğimde de çoğu şeyi gördüm zaten. O gerçekten çılgın bir kediydi yani. O çok dikkatimi çekmişti. O video diyebilirim. Peki Karan da bir videoda oynadı. Evet. Güzel bir anı de oldu. O videoyu söyleyebilirim. Oğlumun çıktığı ilk video. İlk defa bir videoda bulundu. Evet. İzledim, hoşuma gitti yani onu orada görmek, dayısının yanında. Çok hoşuma gitti. İnşallah hiç ayrılmazlar, hep beraber olurlar. Peki onu da artık gelecekte düşünüyor musun? Belki bir veteriner hekim yapmayı.
Ya o ne isterse o ya. Yani Ama benim- burada stajına başladı bile yani. burada stajına başladı. İşçi olarak burada çalışıyor. Mamasını falan veriyorlar burada. O şekilde devam ediyoruz. İleride de kendisine ister. Onu olabilir yani. Biz her zaman onun destekçisi. Hoş geldiniz. Bay bay. Kanalın yeni yüzlerinden Karan. Karan. Karancığım peki senin en favori videon hangisi? Hangisi oğlum? Senin çıktığın video mu yoksa? He? Değil mi? O mu? O mu yoksa? Evet Doğan 1 milyon aboneye ulaştık. Hislerini alalım. Garip bir sevinç var. Ben en son baktığımda 300 bin abonemiz vardı. Ondan sonra hiç kontrol etmedim. 300 bin abone 3 sene önceydi. 3 senedir bakmıyorsun yani onu anlamış Evet. olduk. Ama videoları izliyorum, yorumlara bakıyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Beni seven de var, ben de onları çok seviyorum. Evet gerçekten senin hakkında her videoda mutlaka iyi yorumlar geliyor. Geliyor, Sana güzel yorum yapan abonelerimize peki buradan ne söylemek istiyorsun? hepsine teşekkür ediyoruz. Peki bu gelen yorumlar arasında mesela ya şu yorumu hiç unutmuyorum benim hakkımda çok güzel yazmışlardı. Ya da herhangi bir açıdan hiç unutamadığın aklında kalan bir yorum var mı? Bir yabancı bir yorum vardı. Bu saldırgan kedi doğan için pratik oldu diye bir yorum vardı. Ona bayağı bir gülmüştüm. Ama pratik olmamıştı, zorlamıştı. İşin gerçeği o. Onun haricinde çoğu yorumlar güzel. Tabii biz burada hayvanlara bir sevgimizi, şefkatimizi veriyoruz. Bu da seyirciye geçtiği için ne mutlu bize. Peki senin mesela hiç unutamadığın bir favori videon hangisi? Öyle sorayım sana. Videom Çakır'ın videosu ya. Aa evet. O hepsi onun bir yüzü vardı, yaralı yüz, kuyruğu oldu ondan sonra. Evet. Hepsi önemli. Çakır çok badireler atlattı değil mi? Bizim bir de bebeklikten beri baktığımız kedi burada. Evet. Her gün bakıyorum kapıdalar mı diye. Anahtar sesini duyunca direkt koşuyorlar peşime. Tamam. Kırmızı yanıyor mu? Yanıyor. Bir şey Tamam. söyleyeceğim. Heh. Benim sesim nereden oluyor? Senin sesini de buradan alıyor, bu mikrofondan alıyor. Ona göre bakacağım. Buradan alıyor, duyar ama. Senin tam ortalayayım değil mi? İstediğin gibi ya. Sen kameraman bugün sensin. Nasıl istiyorsan öyle çek. Vay zormuş her kameraman olmak. Sabit tutmak zor değil mi? Bir kere daha saygı duydum sana. Bir de şöyle düşün. Orada koşturup sürekli sağa sola giden kedilerin peşinden koşmak var. Bir de onu düşün yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kaç yıldır vallahi bununla uğraşıyorsun. Zormuş. İlk kez ben bu taraftayım, sen o taraftasın. Benim için de böyle çok şaşırtıcı bu. Ben de alışkın değilim şu an. Benim için de şaşırtıcı. Şey böyle birazcık insanı geriyor. Objektife bakmak insanı geriyor yani. Alışkın değilim biliyorsun. Evet, peki hislerini duymak istiyorum. Çok büyük emeğin var bu işte. 1 milyon olduk. Evet. Yani senin ne hissettiğini çok merak ediyorum. Nasıl bir süreçti? Ya şimdi şöyle tabii o 1 milyona yaklaştıkça artık nasıl oluyor bilmiyorum. Hani nereye bakacağımı da var ya şaşırıyorum. Kameraya mı bakayım, sana mı bakayım? İşte sona doğru yaklaştıkça, 1 milyona yaklaştıkça insan şey gibi hissediyor. Ya hiçbir zaman 1 milyon olmayacak. Hani böyle sürekli 999.900 bir şey olacak ama o 1 milyon hiç gelmeyecek gibi hissediyor. Çünkü yaklaştıkça yavaşladı biraz abonelerin geliş sayısı. Ama sonunda Allah'a şükür yani 1 milyon olduk. 5 yıl geçti aradan. Çok emek verdik, çok çalıştık tabii. Mutluyum yani bu günü görmekte nasipmiş. Çok şükür. Yani aslında çok merak ediliyorsun. O yüzden kimsin sen, nesin, ne yapıyorsun, kaç yaşındasın? Yani bu gizeme devam edeceğiz yoksa anlatacak mıyız? Yani şöyle zaten az bir kısım böyle kendi açtığım bir kanal vardı. Bir ara onun reklamını yapmıştık. Oradan tanıştık ama yani diğer insanlar bilmiyor olabilirler. 5 yıldır biz beraber çalışıyoruz. Kanalı işte açtığımızdan beri beraber bugünlere geldik. Benim kendi reklam ajansım var, sosyal medya ajansım var. Orada işte hizmetler veriyorum. Hem sosyal medya içerik üretimi yapıyoruz. Hem yapay zeka ile ilgili içerik üretimleri, ürün fotoğrafları üretiyoruz. Bir yandan işte YouTube kanallarımız var, Instagram kanallarımız var. İllüzyo Dijital sayfanın şeyini buraya koyarım. Böyle yani ama tabii ki bu 5 yıl içerisinde çok büyüdü. Yani kanalla beraber biz de büyüdük, ben de büyüdüm. İlk başladığımızda bu kadar geniş bir yelpaze yoktu ama şimdi böyle. Devam ediyoruz yani. Yani biz aynı zamanda Bektaş'ta çocukluk arkadaşıyız Evet. bu arada. Bugünleri çok hayal ettik aslında. Hiçbir şey ortada yokken bile konuşuyorduk bir gün olur mu diye. Evet. Yani bugün oldu. O yüzden çok mutluyuz gerçekten. Evet. Ha bir de şunu söyleyeyim aklıma gelmişken demin de konuştuk. O da aklıma geldi. Aslında senelerdir de böyle söylemek istediğim bir şeydi yani. Şimdi bir kere bizim kanalımızın özel bir tarafı var. Normalde bir YouTube kanalında işler şöyle yürüyor. Bir video planlıyorsun, videonun kurgusunu yapıyorsun. Sonra geliyorsun, videoyu çekiyorsun. Ondan sonra editliyorsun, yayınlıyorsun. Ve çekim esnasında falan bir sorun çıkarsa mesela tekrar çekme ihtimalin oluyor. Her şey olabiliyor. Ama bizim çektiğimiz videolar böyle değil. Bizim çektiğimiz videolar tıpkı bir belgesel gibi ilerliyor. Sen de biliyorsun ki bizim burada ikinci bir çekim yapma hakkımız yok.
Yani o anda ne gerçekleşiyorsa hiçbir şekilde tekrarlama ihtimalimiz yok. Yani mesela diyelim ki bir şey oldu, kedi bir şey yaptı ya da sen bir şey yaptın. Eğer mesela ben bunu kaçırırsam, o anda olmamışsa hadi tekrar aşı yap mesela, böyle bir şey yok yani, anlatabiliyor muyum? Bir kere yapabiliyorsun bunu ve bunların hepsini o anlık olarak orada yakalamak gerekiyor. Ve ne yazık ki de şöyle de bir olasılığımız yok. Hadi bugün video çekelim deme olasılığımız yok. Yani burada gelen misafirlerden işte rica ediyoruz, izin alıyoruz. Eğer onlar için de uygunsa anlık olarak gelişen videolar çekiyoruz tamamen canlı bir şekilde. Ve bunu yönetmek, yani böyle bir kanalı birazcık da kısmetle ilerleyen diyelim bir kanalı hem yönetmek hem içerik üretmek gerçekten zordu. Yoksa mesela biz 2 gün içinde de 3 gün içinde de belki bir sürü videolarda yani çekip yayınlayabilirdik. Ama buradaki durum bu değil. Tamamen doğal bir şekilde gelişen, kendi halinde gelişen. Yani sen burada mesela bu kamera yokken ne yapıyorsan aynısını yapıyorsun videoda. Ben de o sırada olanları belgelemeye çalışıyorum. Yani böyle bir şey oluyor. Sonra da editte işte eğlenceli bir hale getiriyoruz. Zorlu oluyor dolayısıyla yani aslında normal kanallardan. Ama Allah'a şükür işte muvaffak olduk, başarılı olduk. 1 milyon olduk. Nice 1 milyonlara diyelim yani. Yani gerçekten büyük bir başarı. Sana da çok teşekkür ediyorum bu yolda yanımda olduğun için. Tabii. Sen ve ekipmanların buradasınız sürekli olarak. Ben teşekkür ederim. Gerçekten burada pusuda yatıp bazen bu görüntüleri çekiyoruz. Aynı bir belgeselci gibisin. Evet, yani şöyle tabii ekipmanlarla sürekli burada bulunmak zorundayım. Aksi halde yani dediğim gibi şey yapmadığımız için, planlı bir çekim gibi bir durumumuz söz konusu olmadığı için bekliyoruz yani kısmetimizi. Evet İlayda, hoş geldin. Hoş buldum. Yani tabii ki bazı seyircilerimiz seni tanıyor ama sen de ilk defa kanalda bir videoda bulunuyorsun. Daha önce kamera arkasında bulundun Evet. ama ilk sefer kamera önüne geçiyorsun. Evet. Şimdi aslında bizim ilk kanalda patlayan videomuzun kameramanı sensin. Evet. Evet, o zaman ben klinikte değildim tabii. O zamanlar daha amatör olduğumuz zamanlardı. O videoyu hatırlıyor musun? Nasıl hissettin videoyu çekerken? Evet, hatırlıyorum. O videoda kliniğimiz şu anki halinde değildi, bir önceki halindeydi ve muayenehanemiz birazcık dardı. Ve ben o videoda işte elimi kameraya aldığımda çok korkmuştum açıkçası kediden. Evet. En köşede kalmıştım. Zaten videoyu eğer izlediyseniz anlamışsınızdır. Kamera sürekli oynuyor. Çok korktuğum için. O zamanlarda videoyu atmadan önce Tugay'a demiştim ki sen çok iyi bir veteriner hekimsin. Bu videoyla patlayacaksın demiştim. Bence oldu da dediğim çıktı. Harika. Ben öyle düşünüyorum. O günlerde düşünüyordun yani kanalın bu noktalara Evet, geleceğini. geleceğini düşünüyordum. Bir de sen şimdi kendi kanalını açma hazırlığındasın. Evet. İstersen biraz da ondan bahset. Neler olacak kanalında? Tugay'la birlikte videolar çekeceğiz orada. Bazen mutfakta, bazen dışarıda, bazen gezilerimizden videolar olacak. Çok heyecanlıyım açıkçası. Birazcık çekiniyorum. Zamanla alışacağımı düşünüyorum ben de. Hadi hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman birçok kişinin merak ettiği bir soruyu daha soruyorum. Hiç izleyicilerin ilgisinden dolayı Tugay'ı kıskandığın oluyor mu? Ya, şu anda olmuyor ama ilk zamanlar tabii ki de yani kıskanıyordum. Çünkü hiç beklemediğim bir şekilde çok fazla ilgi görmüştü ve kafamda şey olmuştu. Ya bu kadar kadın nasıl benim sevgilime yazabiliyor falan demiştim ama şu an hiç öyle bir kıskançlığım yok. Hatta artık hiç kıskanmıyorum gibi bir şey oldu sırf bu sebepten dolayı. O da bana hatta şey diyor, beni neden hiç kıskanmıyorsun? Çünkü alıştım. Bazen yolda yürürken yanımıza gelenler oluyor. Benim kıskanacağımı düşünüyorlar. Ama hiç kıskanmıyorum. Hatta bazen şey diyorlar, ya kusura bakmazsanız yok diyorum. Ne kusuru, estağfurullah. Hiç kıskanmıyorum. Rahatlıkla da yanına gelebilirsiniz. 1 milyon olduk. Evet, oldum. Ben Aa, sana demiştim ünlü olacaksın çok diye. bekledik biz bugün gerçekten. Bu arada daha kliniği açmadan önce, yani daha yeni mezun sayılırken bir gün geldi ve dedi ki sen 1 numara olacaksın, çok iyi olacaksın falan dedi. Dedim kızım yani nasıl olacak falan filan. Gördüm. Tabii o zamanlar böyle tereddüt de oluyor insanın içerisinde. Ama çok şükür ki haklı çıktı. Yani çok güzel yerlere geldik. Yani çok mutluluk verici. Geleceği gördüm. Yani şu an dünyada veteriner hekim kanalları arasında bizden daha büyük bir kanal yok. Yok. Evet yani bu çok gurur Yani- verici ve bu tabii izleyicimizin Ben manifestledim. Yani şöyle söyleyebiliriz bence. Dünyada Doktor Pol'le yarışıyor olabilirsin yani. Veteriner hekimlik. olabilir. Olabilir. Bir YouTube kanalı yok zaten bildiğim kadarıyla. Evet. Bu kadar büyük. Yani çok teşekkür ediyorum. Yani tüm dünyada izleniyor olmak da çok mutluluk verici. Bir sürü yorum, bir sürü farklı dilden yorum almak, bir sürü güzel dualarla da karşılaşıyorum orada. Yani çok teşekkür ediyorum herkese. Yani çok sevindirici ya ve bugünü gerçekten çok bekledik. 1 milyon olmayı çok bekledik. En başında da zaten sevgili eşim inandı sağ olsun, öngördü bunları.
Vallahi bir kahin misin sen? Ben biraz manifestledim aslında. Hep küçükken diyordum ki ünlü bir kocam olsun. Kocam da ünlü oldu. Ben ünlü yaptım onu. Peki herkese sorduk, sana da soralım. Senin kanaldaki en favori videon hangisi? Benim için en favori video Güneş. Güneş'i ben çok uzun zaman gördüm çünkü buralarda ve çok üzülüyordum açıkçası ona. Böyle bir video çekildiğinde de açıkçası izlerken çok ağladım. Çekim sırasında da çok üzüldüm ve çok ağladım Tugay'dan duyduğumda. O yüzden ben en çok Güneş'in videosunu beğeniyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Tugay izlemeye devam edin. Hepinizi öpüyorum. Malibu, sana da soralım. Senin en favori videon ne peki? Vay, güzel seçim. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersin Malibu? Soruyordun 1-2 senedir ne zaman 1 milyon oluyoruz? Ne zaman oluyoruz? Olduk. Çok şükür ya, çok şükür. Çok bekledik bugün. Çok da hayal ettik ilk günden bugüne kadar. Yani sonunda oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Gerçekten bu süreçte çok istedik. Sen her videoda söylüyordun zaten 1 milyona çok yaklaştık diye. Bize de destek oldular. Sonunda 1 milyon abone olmayı başardık gerçekten. Dünyanın en çok tanınan hekimi diyebilir miyiz? Bence öylesin. Hislerin nedir? Utandırıyorsun şu anda beni. Tüm dünyada izleniyor olmak çok mutluluk verici. Hele de böyle güzel bir iş yaparken, bu hayvancağızlara şifa verirken bu şekilde tanınmış olmak da çok güzel. Bu kadar ilgi görmek de çok güzel. Yani her birinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli. Yani 1 milyon baktığınız zaman çok büyük bir sayı ya. Yani inanılmaz bir sayı. Böyle bazen videolarımızın 3000-5000 izlenmelerini falan nasıl seviniyorduk hatırlarsın. Evet. Çok mutlu oluyorduk gerçekten. Şimdi bu rakamlara ulaştık. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bir yandan sürekli kendi mesaini yapıyorsun. Bir yandan da yoğun bir YouTube çalışmalarımız oluyor. Bu durum zorluyor mu seni yani mesela genel olarak hayatta? İki Ya- işi bir arada götürmek diye sorayım. Şöyle öncelikle gerçekten zor bir mesleğimiz var. Çok fazla üzücü şeyle de karşılaşıyoruz. Çok zor şeylerle de karşılaşıyoruz. Bir taraftan da emek isteyen bir iş gerçekten. Ama severek yaptığınız zaman çok zorlanmıyorsunuz açıkçası. İki iş, evet, bir taraftan YouTube'a için videolar oluşturuyoruz. Bir taraftan hayvanları muayene ediyoruz ama aslında hepsi direkt çektiğimiz belgesel gibi bir şey olduğunu düşünüyorum aslında ben bunun. Çünkü direkt yaptığımız muayeneleri insanlara sunmuş oluyoruz. Ekstra bir yoruculuğu olmuyor o yüzden bizim için. Yani ben zaten kendim işimi yaparken sen oradan videomuzu çekiyorsun. Bence daha çok yorulan sen oluyorsundur herhalde bu süreçte. Videonun çekimi, işte hazırlaması vesaire olsun. Yani benim için çok mutluluk verici. Hele de böyle güzel yorumlar almak, böyle ilgi duyulması çok daha mutlu ediyor bizi. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bazen mesela bir tane video çekiyoruz. Videoda sadece yani sen hayvanın 3 muayenesini falan gösteriyorsun ya da tedavi şeyini. Ama aslında o gösterdiğimiz şeyler her gün yapılıyor oluyor yani. 1 ay, 1,5 ay süren bir süreci biz yani 10 dakikaya falan indirmiş oluyoruz aslında. Tabii burada bir de işin görünmeyen yüzü var yani gösterebildiğimizin ötesinde. Evet ya, çok emek harcıyoruz birçok hastamız için. Ve tabii ki her anı videoya çekme şansımız olmuyor. O gördüğümüz 10 dakikalık videonun altında belki bazen 2-3 ay sürdüğü oluyor. Tabii burada hepimizin çok büyük bir emeği var. Yani çok sevgiyle yapıyoruz işimizi. Yorucu ama sonu çok güzel. O zaman herkese sorduk, sana da soralım. Senin unutamadığın favori videon hangisi? Benim favori videom kesinlikle Güneş. Yani çok uzun süre yakalamak istedim onu çünkü. Çok uzun süre tedavi etmek istedim ve başaramadım. En sonunda bunu gerçekleştirmiş olmak ve onunla o geçirdiğimiz süreç yani benim için çok başka bir video. Yine tabii buraya kendi kendine gelen kediler oluyor ya, onlar da beni çok etkiliyor. Yardıma ihtiyaçları var ve bir anda kapıda beliriyorlar. Tüm bunlar bana gerçekten çok ilahi geliyor ve her birini de iyi etmeye çalışıyoruz. Güzel ya, Güneş o yüzden benim için bir farklı. Peki son olarak buradan abonelerimize ne söylemek istersin? Yani bizi izlemeye devam edin. Yani 1 milyon olduk. İnşallah plaketimiz henüz gelmedi. Plaketimiz gelince onunla da çekim yaparız. Yani bizi izlemeye devam edin, destek olmaya devam edin. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınızı okuyoruz ve her birinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.